Türkçe biliyor musun? Evet. Türkçe ha. Evet. Sıkıntı mı oldu abi video? Ne? شلون عم يصور فيديو بس عادي ممنوع يا اخي ممنوع يساق هون أبي. كراج يساق. ممنوع بده يجيب يساق موافقة ما؟ من يساق، قيادة evet. الشرطة لا لا خلي- تركيا Türkiye'den geldim. Tamam. خلاص تمام لا عاد تصور Sıkıntı yok. Tamam mı? Sıkıntı yok. çekebilir miyim? Yok. Ha, şimdi yok. Tamam. Suriye'nin başkenti Şam'dan herkese selamlar dostlar. Şu an otogardayım. Şam'dan ayrılıyoruz. Humus şehrine doğru yol alacağım. Bu videoda hep birlikte iç savaşın en yoğun şekilde yaşandığı Humus şehrini gezeceğiz ama öncelikle bir Şam'dan ayrılmamız lazım. Otogarın girişinde videoya başlamıştım aslında ama buradaki askerler beni durdurdu ve video çekmenin yasak olduğunu söyledi. Ben de birazcık köşeye geldim ve sizlere otogarı göstermek istedim bir yandan. Bilet aldım. Buradaki insanların yardımıyla bilet aldım. Humus'a gideceğimi söyledim. Şöyle bir bilet verdiler. Arkamdaki şu kırmızı otobüsle gideceğiz. 70.000 Suriye lirası ödedim bilet için. O da 7 dolar yapıyor arkadaşlar. Kaç saat sürecek bilmiyorum. Oraya vardığımızda ben size söyleyeceğim. 20 dakika sonra otobüsüm kalkacak. Bakalım Humus nasıl bir şehir? İç savaşın o yıkımı Humus'u nasıl etkiledi? En yoğun çatışmalar Humus'ta yaşandı diyebilirim. Hep birlikte göreceğiz. Her gün ayrı bir problem yaşıyorum video çekme konusunda. Sürekli askerler durduruyor. Bir 4-5 dakika konuşma yapıyorlar. Video çekmenin yasak olduğunu söylüyorlar ama ülkeye girerken de bazı noktalarda video çekebileceğimi söylemişlerdi. Ben de o söyleme binaen aslında kameranın kayıt tuşuna basıyorum ve burada yaşananları, yaşadıklarımı sizlere göstermeye çalışıyorum. Kimseyi de rahatsız etmeden bunu yapmaya çalışıyorum. Gidelim bakalım Humus'a. Humus'u gezelim. Hazır videonun başındayken videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumunuzu da bekliyorum dostlar. Otobüsümüze binelim şimdi. Birazdan kalkacak. Burası benim koltuk. Serin ha, içerisi güzel. Abimiz bir şeyler satıyor. Şöyle çantayı ayaklarımın altına koyayım. Bu ne abi? Arba başı. Alalım bundan bir tane. Kahvaltı yapmış oluruz. No two. One. Vallahi olmaz abi. Abi yok. One. Ha? Olsun abi, kalır yiyemem, kalır günah. Vallahi kalır. O zaman sana vereyim. Sen ye abi. Vallahi sağ ol. Eyvallah, teşekkürler. 4 tane aldın sen. Sen Türkçeyi nerede öğrendin? Antep'te oturuyorsun. Ha, Antep'e gidiyorsun. Sınır açık mı? Ha, tırcılık yapıyorsun. Tamam, ondan geçebiliyorsun. Dur, geliyorum yanına. Senin adın ne? Ahmet, bak karşıya. Ahmet. Ankara'da Çorum'da. Tamam, sen tırcılık yapıyorsun, o yüzden sınırı kullanabiliyorsun. Ben 14 yıldan beri buraya geldim. Bak, Adana Cilve gösterdi tane araç lazım. Ha, tamam. Bak şimdi mesela burada bizim şoför bugün geçti. Tamam. Sınır açık, o zaman geçiyorlar. Ama Türk pasaportu olması lazım değil mi sınırı geçebilmek için? Evet, aynen. Suriyeliler geçemiyor yukarı ya da başka geçemiyor. Vatandaşlar geçemiyor. Mesela ben gitsem sınır beni bırakırlar Türkiye'ye. Tamam. Hangi sınır kapısıydı? Öncü Pınar. Öncü Pınar. Tamam. Ben geldim, izin geldim, geri geçeceğim. Tamam. Reyhanlı falan açık mı oralar yoksa? Orada açık değil. Orası açık değil. Tamam. Öncü Pınar açık. Ticari kart varsa da bırakırlar, yoksa da bırakmazlar. Tamam. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Tırcılık yapıyorsun. Ben tırcılık yapıyorum. Şu an burada ziyarete mi geldin aileni? Ben ziyarete geldim. Pasaporta yeni bir pasaporta çıkardım burada. Güzel. Suriye pasaportu. Evet. Türkiye'de kaç yıl yaşadın? 14 yıl. 14 yıl. Nerede yaşadın? Antep'te. Antep'te. Firmada çalışayım orada, firmada. Neler yaptın? Nakliye iş abi, biz orada nakliye. Nakliye işi yaptın. Aynen. Nasıldı? Memnun muydun? Normal, idare ediyorum. Ne zaman döndün buraya? Ben dönmedim. Ben dönmedin? Yok, ben geldim, işim var, geri gideceğim yarın. Türkiye'de yaşıyorsun şu an o zaman. Tamam, Suriye'ye geri dönmedin. Aile orada, aynen orada da orada. Ama pasaport çıkardın buraya gelip. He, pasaport çıkardım, yeni pasaport. Çifte vatandaşsın o zaman. Hem yok, Türkiye... benim Türk vatandaşlık yok Türkiye'de. Sadece tamam, var. anladım şimdi. Geçici kimlik var bende. Nasıl peki şu an burada durumlar? Vallahi ben burada beğenmedim. Ben burada hiç beğenmedim. Yani sen gördün nasıl durumları? Gördün mü, görmedin mi? Birazcık geziyorum ben birkaç gündür burada. Tahammül etmeye çalışıyorum yani. İnsanlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Hem kendi gözlemlerim var hem onların anlattıkları var.
Böyle bir kendimce yorum yapmaya çalışıyorum yani. Bir 10-15 gün burada kaldıktan sonra iyice duruma hakim olurum diye düşünüyorum. Evet. Şimdi erkenden konuşmak olmaz. Nasıl, burada beğendin mi sen? Ben Şam'ı çok beğendim. Şam çok hoşuma gitti yani. Eski bir şehir, Evet. tarihi bir şehir. Doğrudur. Yani gezdim, gördüm biraz. Beğendim Şam şehrini. Şimdi Humus'a gidiyorum. Humus daha güzel. Ya Humus Halep tarafını da çok beğenen oluyor. Ben de hemen listeye Halep'e geçtin mi ekledim. oraya? Gideceğim. Bir aksilik olmasa Halep'e de gideceğim. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ben gezdim. Ben de bir hafta önce Humus'ta gittim. Halep'te gittim. Şimdi Şam'a gezdim, biraz baktım. Geri gideceğim. En güzel yer neresi sence? Şam en güzel yer Şam. Şam. Ondan sonra da Halep. Sonra Halep. Türkiye'de nereleri gezdin? Ben her tarafı gezdim. Ben Türkiye'de Silopi'de, Şırnak, Mardin, Kızıltepe, Diyarbakır, o tarafta Urfa'da, Suruç, biz tırcılık yaptık ya. Antep'te çok. Ben Antep'te oturayım, yani çok o tarafta gittim. Ondan sonra da ben gittim Adana'da, Adana, Mersin, İstanbul'da çalıştık biraz. Bu savaş bittikten sonra Suriyeliler genelde döndü mü yoksa kalanlar da var mı orada? Çok vallahi dönen çok var. Dönen çok var. Mesela evi varsa da, evi mülk varsa da buraya gelirler. Evi olmayan biraz sıkıntı. Sıkıntı. Çünkü daha su, elektrik biraz sıkıntı var. Evet, elektrik su problemi var. Ama telefon bir saatten böyle şebeke çek, telefon da çek. Görüyor musun? Evet. Bu arkadaş benim YouTube kanalımı istedi. Kanalı yazdım. Videoyu açtı, önüne koydu. İzlemeye başladı. Şunun tadına bakayım dedim de. Daha önceden çok gördüm ama hiç yememiştim. İçerisinde hurma var sanırım. Güzel. Tatlımsı. Ama şeyi bayat ya. Bu açma diyeceğim. Birazcık bayat. Taze olsa güzel olurdu. Arkadaşlar şimdi Humus'a ulaştım. Burada güvenlik görevlisisin değil mi abi? Aynen. Tam otogardan dışarıya çıkıyordum. Türkçe konuştuğumu duyunca tanıştık. Ya biz- Hüseyin'di değil mi abi ismin? Biz Türkçe ile beraber telinde çok iyi. O zaman öyle Türkçe tanındı. Millet Türkçe çok güzel. Kaç Sıkıntı sene yok. kaldın Türkiye'de? Ben Türkiye kaldı belki 5 sene. 5 sene. Ne Beş yaptın sene orada? kaldı. Vallahi çalıştı biraz. Çalıştı oradan, İdlib'den hayat biraz zor oldu ya. Memnun Biraz- musun Türkiye'den Çok peki? memnun. Vallahi çok memnun Türkiye. Nasıl geçti Türkiye? Vallahi geçti. Her şey yolunda mı şu an? Sen iyisin, Aynen, her şey aynen. yolunda. Yok yok. Yolda her şey güzel. Hiç sıkıntı yok. Çok sağ olsun, çok memnun Allah oldum seni razı olsun, tanıdığıma. sen de çok sağ olsun. memnun. Türkiye'ye bir mesajın var mı? Vallahi Türkiye çok memnun. Suriye, hepiniz Suriyeliler Türkçe çok memnun. Bize yardım et oldu. Her şey yaptı bize. Bu taksici arkadaşla otobüsün önünde tanıştık. Otobüsten inenleri karşılıyor taksici arkadaşlar. Konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, pazarlık yapıyorsunuz. Şehir merkezine, Humus'un merkezine ne kadara götüreceklerse pazarlığınızı yapıyorsunuz. Biz 30.000 Lübnan lirasına, aman Suriye lirasına anlaştık yani. 3 dolara 6-7 kilometre yol gideceğiz arkadaşlar. Humus'a ayak basmış olduk. Terminal hemen arka tarafta kaldı. Bayağı Türkçe de bilen var bu arada. Otobüste de tanıştım birkaç kişiyle Türkçe konuşan. İngilizce bilenler de vardı sağ olsunlar, hemen bana kendi numaralarını verdiler. Bir şeye ihtiyacın olursa Humus'ta mutlaka ara diye. Suriye hattım olduğu için numaralarını alıyorum. Ben ne olur ne olmaz insanların da kalbini kırmadan bir şey olur. Ulaşırız kendilerine. Tercümanlık yaparlar en kötü. Geldik bakalım arkadaşlar, Humus'tayız. Suriye İç Savaşı'nın en yoğun yaşandığı şehirlerden bir tanesi.
en çok kaybın yaşandığı şehirlerden bir tanesi. Gezelim görelim bakalım bugünkü durumu nasılmış. Hemen sol tarafta otogar. Şehrin merkezine yaklaştıkça savaşın getirdiği o vahşeti çok net bir şekilde görmeye başladık arkadaşlar. Evlere bakar mısınız? Neredeyse bütün evler hasar almış arkadaşlar. Bir bomba düşmüş, kurşun izleri var duvarlarda. Bazıları yıkılmış durumda, bazıları ayakta kalmış ama birçoğu ayakta. Ama ne yazık ki hepsinde bir hasar var. Mermi izleri, bombalar, belli bir parçası yıkılmış. Kimisi tamamen yıkılmış şu sağ tarafımızdaki binalar gibi. Şöyle göstereyim, insanlar bir yandan bu evleri, kendi evlerini restore edip tekrardan bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Şu an şehrin merkezindeyiz. Sol tarafında I love Homs yazıyor. Homs'un yazılış şekli bu şekilde arkadaşlar. Böyle telaffuz ediyorlar. Biz Türkçe'de humus diyoruz. Hemen onun karşısında da bir tane saat kulesi var. Daha demin bir abiyle tanıştım. O bana şey söyledi. Bu saat kulesini 1960'ta Humus'un yerlilerinden olan bir kadın yaptırmış. Kendisi yurt dışında yaşıyormuş. O para vermiş ve bu saat kulesini yaptırmış. 1960 yılında Humus'ta yaşayan Hristiyanlardanmış o kadın. Şehri çok seviyormuş ve bir iz bırakmak istiyormuş. Bu saat kulesini yaptırmış bu meydana. Burası Humus Çarşısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Sağlı sollu dükkanların olduğu eski Humus bölgesinde bulunan bir çarşı. Şam'daki çarşıyla kıyasladığım zaman daha sakin buldum burayı. Yani dükkanlar açık ama çok fazla gelip burada sanırım alışveriş yapan yok. Yani şehrin halinde az çok gördük şehre girer girmez. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. İnsanlar yaşantısını devam ettiriyor. Tarihi bölgede burası. Çarşı da eski bir çarşı. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için, gezmek için buraya geliyorlar. Humus'un tarihi de çok eskilere dayanıyor arkadaşlar. Burası tarihi bir şehir. Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Yolda gelirken çok fazla tarla gördüm şehre yaklaştığımızda ve büyükbaş küçükbaş hayvanlar gördüm. Birazcık araştırdığımda burada tarımın olduğunu okudum internette. Tarımla, hayvancılıkla ve sanayiyle geçiniyormuş zamanında. Tabii ki de iç savaş sonrası durum nedir pek bilmiyorum. Yani şu an şehir bayağı bir harabe gözüküyor, yıkık dökük gözüküyor. Umarım en kısa zamanda toparlarlar. Abimizin burada ufak bir atölyesi var. Burada demir dövüyor kendisi. Video çekmek için izin aldım. Birazcık sohbet ettik ama abi Türkçe de bilmiyor, İngilizce de bilmiyor. Bende bir iki kelime Arapça var. Beden diliyle birazcık anlaştık. O demiri dövüyor, belli şekillere, belli bir kalıba sokuyor. Daha sonrasında tekrardan ateşe sokuyor, ısıtıyor ve şekil vermeye devam ediyor. Şu şekli veriyor. Şöyle göstereyim. Bunu ne için kullanacak bilmiyorum ama bu şekli veriyor abimiz. Sanırım şu makinede de törpüleyecek mi, bir şeyler mi yapacak çok emin değilim. Burada kömürü de var abimizin. Ateşi canlı tutuyor, sıcak tutuyor. Türkçe biliyor musun? Evet abi, Türkçe biliyorum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen buralı mısın? Evet, Suriyeli. Ben Halep ama önce Türkiye'de yaşlandım. Kaç sene yaşadın Türkiye'de? 12 sene. 12 sene yaşadın Türkiye'de. Sonra Suriye'de geldim. Öğrenmişsin Türkçe, güzel Evet, öğrenmişsin. Çok eğlendim, evet. Türkiye'de nerede kaldın? Adana. Adana. Evet vallahi orada çalıştım, Adana. Ne zaman döndün buraya? 2 ay, 3 ay burada ben geldim burada. Komple mi döndün yoksa Türkiye'ye dönecek misin? Yok, komple geldi hepsi. Komple. Ailen de geldi mi yoksa sen mi? Aile, oğlan, anne, baba her şey beraber geldi. Humus'a geldin, buraya yerleştin. Ama daha çıkacağım orada.
Buradan çıkacaksın. Nereye gideceksin? Türkiye, Adana. Daha iyi orada. Türkiye'ye Ben gideceksin. burada yaşlandım. Orada çok güzel. Eyvallah. Ne olarak çalıştın Türkiye'de? Ne yaptın? Ben öteci meslek. Ütücülük yaptın. Evet. Burada çalıştım. Ha. İyi kalmışsın 12 sene. Ha, 12 sene evet. Burada çaycılık yapıyorsun. Kahve çalışıyorum. Kahve. Evet. Abiye benden bir tane kahve verir misin? Ben sana parasını vereyim. Hemen- Abim orada çalışıyor. Hemen veriyorum, tamam. Ona bir kahve ısmarlayayım ben. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş buldum, sağ olasın. Adın ne? Haydar. 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 Burak, ben de çok memnun oldum. Abi هاي من hemen. Valla. خلاص خذ منه هيدي خلاص. Görüyor musun? Ver içeyim bir kahveni ya. Ver içeyim bir kahveni. Afiyet olsun. Hoş geldin abi. Hoş buldum, sağ olasın. Allah razı olsun. Nasıl burada hayat? Elhamdülillah güzel. İyi. Çalışıyorum. Elhamdülillah yemek, para öyle. Günlüğünü geçirebilecek, ayını geçirebilecek Az. parayı kazanıyor musun? Az ama az. Çalışıyor ama ne yapacağız? Hayat zor. Bol kazançlar diliyorum ya. Evet. Kirada mı yaşıyorsun burada? Burada kira değil. Ev bizim. Kendi evin var Evet. burada. Ailenle birlikte yaşıyorsun. Evet beraber oturuyoruz. Çoluk çocuk, anne baba hep birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Yok şimdi ben ayırdım. Sıkıntı biraz oldu. Çıktım şimdi ben amca burada oturuyorum Humus. Sonra ev bakacağız. Yani benim tek ben zevce oğlan beraber oturacağız. Burada ne kadar kiralar? Ayıptır sorması. Vallahi biraz pahalı. 7 Suriyeli 7 milyar ama para Suriye. Sağ olasın. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Afiyet olsun sağ olasın. Çok sağ abi. olasın. Hoş Borcun geldin. ne kadar? Yoksa bir şey değil abi. Vallahi. Hayır, vallahi olmaz. Afiyet olsun, vallahi. Olmaz, hayır. Bak, Ayıp. hayır bak, hayır. Siz burası. Hayır yok. olmaz. Lütfen, Vallahi. lütfen, Allah lütfen, razı olsun. lütfen. Allah razı olsun lütfen. Ne kadar borcum? Abinin kahvesi bir de benim kahvem. Türk mü para vereyim? Yok, ben Suriye parası var bende. Tamam. 5 milyar. Ve Suriyeli para. 5000. Ha 5 bin. Ha 5000. Tamam. Ha, Suriye. Eski Humus olarak adlandırılan tarihi bölgedeyim arkadaşlar. Buradaki ara mahallelerde geziyorum. Bir yandan hayat devam ediyor. İnsanlar atölyelerinde, iş yerlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Ama evlerin halini sizlere göstermek istiyorum. Yani burada hasar almayan bir tane bile ev görmedim ya. Her yer mermi iziyle dolu. Yani şu duvara bakın, mermi izleriyle dolu. Evler yıkılmış. Selamünaleyküm amca. كيفك؟ هلا تصوير وين؟ Türkiye. تركي Aha. اهلا وسهلا أهلاً Şükran, وسهلاً. şükran. اهلا I'm وسهلا İngilizi, Türkiye, عربي Arabi. انجليزي إنجليزي. إيه. Yani Esat amcayla tanıştık şimdi yolda. Ben video çekiyordum. Beni durdurdu. Hani ne yapıyorsun, niye video çekiyorsun gibisinden durdurdu. Sonra şeyi sordum ben, hani yasak mı dedim. Yok dedi, yasak değil, çekebilirsin ama ne yapacaksın dedi. Dedim YouTube için çekiyorum. Tamam dedi, o zaman göstermen gereken yerler var dedi. Şimdi beni birine götürüyor. Bir yer varmış, oraya götürüyor beni. Orayı da çek dedi, rica etti. Birazcık İngilizce biliyor, o yüzden anlaşabildik Esat amcayla. Beraber gidiyoruz şimdi. Elektrikli bir motoru var. Onunla ara sokaklarda gezdiriyor beni. Bir yandan şöyle evleri de göstermek istiyorum sizlere. Burada video çekmek birazcık problem arkadaşlar. Çünkü yani asker durdurmasa buradaki insanlar durdurup soruyor niye video çekiyorsun, ne yapıyorsun gibisinden. O yüzden birazcık sıkıntılı geçiyor video çekme süreçleri ama elimden geldiğince sizlere göstermek istiyorum. Ha, geldik. Aman. Cami. مسجد Mescid. البادي Tamam. Burayı da göstereyim. Şükran. Şükran. اخذك على دحيه Memnun. روح على دحيه مسجد ثاني Tamam. Mescid. Tamam. دحيه Tamam. Ha geleyim mi? Tamam. Ha mescid. صور صور Ha tamam. Savur, Şey diyor. halles. Tamam şöyle göstereyim O arkadaşlar maden camiyi. yani. Başka yere götürecekmiş beni şimdi. Tamam şöyle camiyi göstereyim. Burada ibadet devam ediyor. Hadi gidelim bakalım. Heh.
İnsanlar aman aman aman. Heh. Amca bir şey diyecek galiba da anlamadım. Şöyle şeyi de göstereyim. Minaresini de göster diyor. Şöyle duvarlarını da göstereyim. Güzel taş mimari aslında. Güzel bir yapı. Aa bak şurada eski bir yazı var. Kadim bir yazı var. Tamam. Ama çok belli olmuyor. Şurası arkadaşlar. Onun üzerine yeni taşlar koyarak inşa etmişler. ...8 Aralık 2024'te Şam düştükten sonra Esad ülkeyi terk ediyor arkadaşlar. Esad rejiminin de sonu anlamına geliyor bu. O günden sonra yeni yönetim geçiş hükümetini oluşturuyor ve birçok yerden Suriyeliler ülkelerine dönmeye başlıyorlar arkadaşlar. Dönenler de evlerini arayıp buluyorlar. Evleri mesela böyle yıkık dökük haldeyse restore etmeye çalışıyorlar. Bir şekilde onarmaya çalışıyorlar ki tekrardan burada bir yaşam kurabilsinler ki birçok kişinin evi şu arkamda gördüğünüz ev gibi ya da arkamda yine gördüğünüz yer gibi harabeye dönmüş durumda. Her yerde kurşun izleri, bomba, şarapnel izleri, paramparça olmuş binalar, evler, sokaklar. Yani görüyorsunuz manzarayı. Bu iç savaşın dehşet verici yüzü arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. 8 Aralık 2024'ten sonra insanlar yavaş yavaş savaş bittiği için buraya dönmeye başlıyorlar ve dediğim gibi tekrardan bir yaşam kurmaya çalışıyorlar ama karşılaştıkları şey bu. İç savaşın derin izi diyeyim, artık nasıl tarif edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yürek burkan tarafı, şöyle bir evin içine girdim mesela. Kurşun izleri var duvarda. Bombalar harap etmiş vaziyette her yeri. Aralık 2024'ten itibaren de artık yeni yönetimin Suriye'sini biz görüyoruz, deneyimliyoruz. Şu an ben o yönetim altındaki Suriye'de seyahat ediyorum. Bu Suriye'yi sizlere gösteriyorum. Sokakta konuştuğum insanlar birçoğu yakın dönemde buraya geri dönmüş insanlar, fark etmişsinizdir siz de. Yorumları, düşünceleri ona göre oluyor. Ama eğer Esad döneminde buraya gelseydim belki de farklı bir manzarayla, farklı bir yorumla karşılaşacaktık. Amca bir şeyler gösteriyor şöyle. Burayı da çekmemi istiyor. Gireyim mi? İçeri gir diyor. Çok az İngilizcesi var. Beden diliyle anlaşıyoruz. Sağ olsun bana yaşadığı mahalleyi gösteriyor aslında. Bazı arkadaşlar yorumlarda ve bana özelden mesaj yazarak haksızlık etmişler. Ben bir yorum belirtmiyorum arkadaşlar. Ben ne Esad yönetimiyle ilgili ne yeni yönetimle ilgili, iki rejimle de ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece objektif bir şekilde burada gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. Buradaki insanların yorumlarını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Onların elbette ki bir siyasi görüşü olacak, bir hayat bakış açısı olacak ama ben objektif bir şekilde bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer geçmiş dönemde buraya gelme şansım olsaydı Esad yönetimindeki Suriye'yi de sizlere gösterip anlatmak, buradaki insanların görüşlerini paylaşmak isterdim. İki yönetimi de görmüş olurduk. İnsanların düşüncelerini siz kıyaslamış olurdunuz ve kafanızda bir fikir oluşurdu. Tabii ki de hepimiz haberleri takip ediyoruz. Bir dünya görüşümüz var. Benim de bir dünya görüşüm var. Ama lütfen beni bu işte tarafsız bırakın. Sizlerden rica ediyorum. Ben dışarıdan bir misafirim şu an. Bu ülke hakkında büyük cümleler kuramam. İnsanlar bir savaş yaşadı. 14-15 sene neredeyse bir savaş yaşadılar. Yani savaşın yıkımını görüyorsunuz arkadaşlar. Burası sizin oturduğunuz bir ev de olabilirdi ki umarım, inşallah hiç öyle bir şey hiçbir ülke yaşamaz. Hiçbirimiz yaşamayız. Ya düşünün, sadece bir an için düşünün. Burada huzur içinde oturuyorsunuz. Bir gün akşam yemeğini yiyorsunuz ya da sabah kahvaltısı ya da gece uykunuzda başınıza bombalar yağıyor. Yani her kim tarafından yapılırsa yapılsın. Ben barıştan tarafım arkadaşlar. Gerçekten kan dökülmemesinden tarafım. Bu coğrafyayı seviyorum. Yaşadığım coğrafyayı, halklarını seviyorum. Çok çeşitli bir halk grubuyuz arkadaşlar bu coğrafyada. Çok geniş ve güzel, zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden zaten dış güçler burayı birazcık karıştırmak istiyorlar. Takip edenler haberleri fark etmişsinizdir. Hiç o kısımlara, detaylara girmeyeceğim.
Farklı etnik kökenler var bu coğrafyada, farklı inanışlar var. Benzer inanışların farklı mezhepleri var. Önemli olan farklılıklarımızla birlikte yaşamak. Yani Suriye'nin bugünkü durumu aslında birazcık da böyle mezhep çatışması diyebiliriz. Önemli olan bunların önüne geçip barış içinde hep birlikte farklılıklarımıza saygı duyarak yaşıyor olmak. Bunları söylemiş olayım ama beni lütfen bu taraf olma durumundan uzak tutun. Sizden rica ediyorum. Amca da beni buraya gönderip mahalleden ayrılmış galiba. Amcamız yok. Neyse sağ olsun gezdirdi beni birazcık. Birkaç cami gösterdi. Yıkık evleri gösterdi. Şöyle mahallenin iç kısmına doğru yürüyeyim. Selamünaleyküm. Hacı nerede? Hacı nerede? Motor. Hacı amca gitti. Arkada bir tane cami var. Belli onu da yeni restore etmişler. Şuraya bakar mısınız ya? Buranın yerel lezzetlerinden kubbe hımsi isminde bir yiyecek varmış arkadaşlar. Şöyle ızgarada kızartıyorlar. Sanırım bir et yemeği bu. Sıcak sıcak abimiz burada hazırlıyor. Pişmişleri de şurada. Hemen bir tane aldım. Tadını merak ettim ya. Bir şeyler atıştırmak istiyordum da. Şöyle abimizi de videoda göstereyim. I came from Türkiye. How are you? I'm good, how are you? Burada bu arkadaşlar Türkçe bilmiyor. 3-5 kelime İngilizce ile Arapça karışık Türkçe beden dili anlaşmaya çalıştık. İlginç bir yiyecek. Tadına bakalım şimdi nasılmış. Bütün sokağı kokuttu vallahi. Bizim içli köfteye benziyor ya. Farklı versiyonu. İçli köfte kesin ama humus usulü içli köfte. Şöyle içini göstereyim sizlere. Lezzetliymiş. Good. Lezzetli. Çok güzel. Kardeşimiz burada turşu satıyor. Şöyle sizlere göstermek istiyorum tezgahı. Şu ana kadar gittiğim restoranlarda ikram ettikleri turşular, yemeklerin yanında turşu getiriyorlar, ikram ediyorlar. Çok lezzetliydi arkadaşlar. Yani yediğim turşuların hepsi çok lezzetliydi. Burada da böyle bir sürü turşucu var, sizlere göstereyim. Şükran abibi. Şükran. Bir sürü böyle turşucu var. Farklı farklı turşular yapıyorlar. Gayet de lezzetli oluyor. Burada falafelci bir kardeşimiz var. Şöyle göstereyim. Orta Doğu'da en sevdiğim lezzetlerden bir tanesi falafel. Şükran, şükran. Bunu böyle humusa batırıyorsunuz arkadaşlar. Afiyetle yiyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Ya da böyle tahini sosla işte domatesli turşuydu, maruldu içerisine koyuyorlar. Lübnan ekmeğine yapılan falafel, sandviç olan falafel çok daha lezzetli oluyor. Hemen kardeşimiz bir tane ikram etti. Onu kırmak istemedim. Aldım, bir de özledim ya falafeli. Çok lezzetli bir şey. Burası da şehrin meydanı arkadaşlar. Şöyle etrafımı göstereyim sizlere. Binaları zaten görüyorsunuz. Hepsi yıkık dökük, kurşunlanmış bomba izleri. Merkezde bile, meydandaki binalarda bile çok net bir şekilde gözüküyor. Bir yandan pazar kurulu. İnsanlar ürettikleri ya da getirdikleri şeyleri satıyorlar. Para kazanmaya çalışıyorlar. Ekmeğine bakıyor herkes. Bol kazanç diliyorum hepsine. Bir yandan yaşam devam ediyor arkadaşlar.
Bazı anlarda kamerayı çıkaramıyorum, o yüzden telefonla çekiyorum. Birazcık rüzgar sesi kulaklarınızı tırmalıyor olabilir, kusura bakmayın. Dikkat etmeye çalışıyorum çekim yaparken. Şehrin merkezindeki ana caddeden sadece bir sokak içeri girdim arkadaşlar. Durum bu şekilde. Yani öyle bir iki cümle, yüzeysel bir anlatımla anlayabileceğimiz bir savaş değil Suriye İç Savaşı. Yıkımı görüyorsunuz. İnsan gerçekten hayrete düşüyor, yani kanı donuyor. Şehrin merkezinde gördüğünüz bu manzarayı anlamlandıramıyorsunuz yani. Gerçekten ara sokaklara giriyorsunuz, aynı manzarayla karşılaşıyorsunuz. Her yerde bakın kurşun izleri, bomba izleri. Yani tekrar bunu söylüyor gibi oluyorum ama Suriye İç Savaşı'nın en derinden hissedilen, en çok yıkım getirdiği şehirdeyiz arkadaşlar. Humus'tayız. O yüzden bunu tekrarlayıp böyle anlatmak istiyorum. Şu manzaraya bakar mısınız? Bir zamanlar burada hayat vardı. Birileri oturuyordu, yaşıyordu. Bir yaşam vardı burada ama şu an yani nasıl tarif edebileceğimi gerçekten bilmiyorum. İsmin ne? Abdullah Abdullah. Humuslusun. Humus. Türkçeyi nerede öğrendin? İstanbul. Kaç sene kaldın İstanbul'da? 5 sene oturdum. 5 sene. Ne yaptın orada? Çalıştım yani biraz maaş zayıf ama çalıştım. Otobakiyet, derze, hapke böyle. 5 sene çalışıp para kazandın. Ne zaman döndün buraya? 2020. 2020'de. 2020. Şu an bir mahallede dolaşıyoruz. Burası savaş döneminde bombalanan mahallelerden Evet, bir tanesi. evet. Sen Çok- burada çok- mıydın o dönem? Ya burada değil yani biraz biraz uzak yani. Hatırlıyor musun ama buradaki Evet, olayları? Evet hatırlıyorum. Nasıldı ortam? Çok zor ya. Çok insan hayatını kaybetti. Evet. Ailen burada mı yaşıyor yoksa? Aile yok biraz ben tek yani burada. Burada teksin. Aile zavcı yani. Ha, zevcan var. Evet. Ne iş yapıyorsun? Elektrik. Elektrik yapıyorsun, elektrik işi. Kendini geçindirebiliyor musun? Yetiyor mu kazandığın para? Yani. 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 Türkiye'yi özlüyor musun? Evet. Burada mı kalacaksın yoksa dönmeyi düşünüyor musun? İnşallah yani burada tamam inşallah sonra gideceğim Türkiye. Türkiye'ye gideceksin. Gideceğim inşallah. İstanbul'a. İstanbul. İş hazır mı orada? Hazır, arkadaş hazır. Usta hazır. Bekliyorlar seni. Evet. Burada bir sokak pazarı kurmuşlar. Meyve sebze satıyorlar. Arkadaki binaya bakın. Yer yer böyle sokak pazarları gördüm gezerken şehirde. Gözüküyor ürünler, yani dolu dolu güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim sizlere. Patatesleri, mısırları lezzetli duruyor bayağı. Bir de burada haşlanmış mısır, yani darı çok seviyorlar. Her yerde satıyorlar, görüyorum. Bir de muzlar dikkatimi çekti. Bayağı böyle iri iri muzlar. Şöyle göstereyim. Karpuzlar da iri iri. Maşallah baksana. Bana olmaz abi, çok. Alamam ben, taşıyamam. Sağ ol abi. Çok büyük abi. Türkiye. Memleket İzmir. İzmir çok güzel İzmir. Çok güzel. Gittin mi sen İzmir'e? Ben İzmir devam. Musafir İzmir, İstanbul, Urfa, Samban. Evet. Hem millet hem memleket. Çok güzel vallahi abi. Türkiye'yi sevdin. Sağ ol. Teşekkürler. Antalya. Antalya, evet. Antalya. Ben devam iş. Domates. Domates işi yaptın. Ha, tamam. 2 sene, 3 sene vallahi abi. Kaç sene domates? 10 iş. 10 sene. Sen de Türkçe biliyorsun. Öğrendin. Baban mı? Evet. Beraber kaldınız Türkiye'de. Evet. Adın ne senin? Muhammed. Muhammed. Burak ben de. Memnun oldum. Çok sağ ol.
Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Türkiye ha? Şükran, şükran. Abi Hamdülillah Türkiye. Ben çok memnun vallahi. Çok memnun. Çok sağ ol abi. Teşekkürler. Çok sağ ol. Adın ne? İsmin ne? İsmi? Abdülmunim. Abdülmunim. Burak. Abi. Çok memnun oldum. Çok memnun. Çok sağ ol. Çok memnun. Ben de çok memnun oldum. Hayırlı işler olsun abi. Bol kazanç olsun. Sağ ol. Sağ ol. Şükran. Eyvallah. Gel seninle de tokalaşalım. Sağ ol. Şöyle domatesleri de göstereyim abi. Antalya'da seralarda büyük ihtimalle domates işi de yapmış. Eyvallah. İnsanlar sıcakkanlı karşılıyorlar arkadaşlar gerçekten. Yani şu ana kadar Türkiye'den geldiğimi söylediğimde hep güler yüze karşılaştım. Ben gördüğümü söylüyorum sizlere, karşılaştığımı söylüyorum. Bunun dışında misafir ediyorlar. Yani bir çayımızı, bir kahvemizi iç, yemeğimizi ye, kalacak yerin yoksa gel kal. Misafir etmeye çalışıyor insanlar. Bir yandan onların yaşadığı koşulları gösteriyorum. Sohbetlerimizi gösteriyorum. Elbette hayat görüşleri bambaşkadır benim hayat görüşümden. Siyasi görüşleri bambaşkadır. Ama ve lakin birbirimizi anlayarak, konuşarak bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz. Benim de amacım sizlere buradaki ortamı en yalın haliyle göstermek. Amacım, niyetim bu. O yüzden Suriye'deyim. Bu yüzden geziyorum. Bu yüzden dünyanın çeşitli farklı ülkelerine gidiyorum arkadaşlar. Yani ön yargıyla yaklaşmamaya çalışıyorum kimseye. Bunun dışında insanları anlamaya çalışıyorum. Hayata bakışlarını anlamaya çalışıyorum. Ne düşünüyor, neden düşünüyor? Bunu sorguluyorum, anlamaya çalışıyorum. Özellikle bizim coğrafyamızdaki insanlar. Yani sonuçta ortak bir coğrafyanın insanıyız. Benzerliklerimiz oldukça fazla. Şu an kulağımız biraz tırmalanıyor. Telefonda çektiğim için kusura bakmayın. Durum budur yani arkadaşlar. Meramımı da ufak ufak anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok yargılayıcı, biraz da hakaret içeren mesajlar ve yorumlar alıyorum. Buna hiç gerek yok. Ben bir gezginim. Araştırmayı seviyorum. Meraklı bir insanım. Ve merak ettiğim her şeyi kendi objektifimden sizlere aktarıyorum. Tabii ki de bunu daha detaylı yapmak gibi bir durumum olabilir ama olabildiğince en yalın haliyle anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burası Khaled İbn Valid Camii. Humus'taki en büyük cami olarak geçiyor. Şöyle sizlere içini göstermek istiyorum. Dışarıda video çekemedim. Birkaç görüntü aldım. Askerler var, silahlı askerler. Video çekmeye izin vermiyorlar. Savaş döneminde bu cami bombalanmış ve tamamen yıkılmış. Yanlış bilmiyorsam tamamen yıkılmış. Daha sonrasında tekrardan restore etmişler ve günümüzde şu an ziyaret ettiğimiz bu halini almış. Gelip buraya ibadet ediyorlar. Aynı zamanda ziyaret de ediyorlar. Kabirler var. Kimin kabirleri bilmiyorum ama şöyle göstermek istiyorum abiler. Fotoğraf çeksin de göstereyim sizlere. 2 tane kabir var. İngilizce herhangi bir şey yazmıyor. O yüzden kimin kabri olduğunu bilmiyorum. Hemen şu tarafta da bir kabir görüyorum. Dediğim gibi İngilizce yazmadığı için kimin kabri olduğunu bilmiyorum. Çok fazla asker vardı dışarıda. Silahlı korumalar vardı şöyle dışarıda hemen. Bahçesi de bayağı büyük bu arada. Bakın mesela hemen karşıda binaları görüyorsunuz. Yani hepsi yan yana duruyor. Burada hatta restore çalışmaları da devam ediyor büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim sizlere. Caminin önünde de böyle bir sürü tezgah var arkadaşlar. İnsanlar bir şeyler satıyorlar. Ekmeğini kazanmaya çalışıyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Cami hemen arka tarafta kaldı. Girişi buradan. Bir sürü görevli arkadaş var. Onlar yardımcı oluyor. Silahlı korumalar da var. Onlar çekim yaparken bazen problem yapabiliyorlar.
Burası önceden bir benzinlikmiş arkadaşlar. Artık ne oldu bilmiyorum. Bomba düştü mü patladı? Açtıkları ateş sonucu benzinlik alev aldı da patlama mı gerçekleşti? Ne oldu bilmiyorum ama burada bir iki tane araba var. Onlar yanmış durumda. Komple burası yanmış ve mahvolmuş durumda. Mermi izlerini görüyorsunuz değil mi? Yani çatışmanın ortasında kalmışlar burada. O çok net. Büyük ihtimalle o ya mermi izinden ya da bomba havan bir şey attılar. Ondan kaynaklı olarak burası komple havaya uçtu diye düşünüyorum. Benzinlikte çatışacak kadar sıcak dakikalar yaşanmış demek ki buradan. Onu anlıyoruz. Şöyle içeriği de göstereyim. Bir zamanlar burası belki bir marketti. Burada çalışanların dinlendiği bir yerdi, bir ofisti. Bu da minibüs. Büyük ihtimalle şu karşıdan geçen minibüs gibi toplu taşımada kullanıyorlardı. Ama bugünkü geldiği durumu görüyorsunuz. Yer yer yol kenarında böyle bidonlar görüyorsunuz arkadaşlar. Benzin satıyorlar burada. Selamünaleyküm. Burada da bu kardeşimiz bidonların başında bekliyor. İhtiyaç sahiplerine o benzini iletiyor. Birkaç kere gördüm böyle motorlular durup gelip benzin alıyorlar, devam ediyorlar. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere Humus'un hali budur. Umarım en kısa zamanda toplanır ve tekrardan o eski güzel ihtişamlı halini alır. Başka ne söyleyebilirim, ne anlatabilirim gerçekten bilmiyorum yani. İçler acısı bir durum var burada. Yani çok üzücü bir durum var. Şehrin dışına doğru yürüyorum. Karşı tarafta yine mahalleler var. Yıkık dökük halleriyle, olabildiğince en yalın haliyle gösterdim sizlere. Umarım yorumlarda birbirinizi kırıcı, aşağılayıcı şeyler yazmazsınız. Böyle konular videolar üzerinden değerlendirilmemeli. Yani bir şeyler söylüyoruz, anlatıyoruz ama bir aradan kesit alıyorlar. Bir cümle, bir kelime seçiyorlar. Niyet okuculuğu yapıyor bazı insanlar. Sadece benim için değil, herkes için geçerli. O yüzden yapmayın, kırmayın birbirinizi. Bir gün böyle karşılıklı denk gelirsek ben burada yaşadıklarımı, anlatamadıklarımı, gösteremediklerimi de sizlerle paylaşırım. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.